2022 yazında kısıtlı tatilimizi arabayla yurt dışına çıkarak değerlendirdik. 14 günde 14 şehir görerek Balkan ülkelerini gezdik. Bu video serisiyle yolculuğa dair tüm detayları anlatıyoruz. Bir yolculuğa başlamak için en güzel zaman gün doğumu değil midir? Yola başlamadan önce bir rotaya ihtiyaç vardır. Çok mu uzun oldu, sonradan değiştirir miyiz gibi sorulara aldırış etmeyip yolda karar vermek, yolun getirdiği sürprizleri ve değişiklikleri kabullenmek bizce en iyisi. 8 Ağustos Pazartesi günü sabah 6'da İstanbul'dan Edirne Kapıkule'ye doğru yola çıktık. Bir anda başlayan ve bir anda kesilen yağmur, gökyüzündeki muhteşem manzaralarla yola devam ettik. Uzun yolculuklarda 2 şoför olmak büyük avantaj. Edirne'de şoför değişikliği yaptık. Ayrıca bu sınırlardan daha rahat geçmek için küçük bir stratejiydi ve galiba işe yaradı. 300 metre sonra döner kavşaktan 3. çıkışa gidin. Kapıkule gümrük kapısına geldiğimizde yurt dışı çıkış pulu almak için araçtan indik. Kişi başı 150 TL. Bu parayı neden ödediğimizi asla anlamıyoruz. Oo gençler, gezmeye mi? Atın bakalım bize de 3-5 bir şey. Harç değil de haraç gibi sanki. Sanki. Bulgaristan sınır kapısında bu tarihlerde gurbetçi dönüşü yoğun olduğu için kuyruk oluşuyor. Sınırı geçmek için 1,5 saat bekledik. Çoğu aracı çok sıkı kontrol ediyorlardı. Bagajlarını yere indirenleri dahi gördük. Bize sadece 2 soru sordular, araca hiç bakmadan devam edin dediler. Stratejimiz işe yaramış gibiydi. Sınırı geçtikten sonra yaklaşık 3 saatlik sürüş sonrası Sofya'ya vardık. Burası Sofya'nın en bilindik caddesi Vitoša. Şehirde birçok önemli bina, park, köprülerin önünde özgürlüğün ve gücün sembolü olarak aslan heykeli mevcut. Nostaljik tramvaylar çok tatlı görünmüyor mu? Bulgaristan için önemli bir lider olan Stefan Nikolaou Stambolov anıtı. En meşhur lokasyonlardan biri Alexander Nevski Katedrali. Girişinde Türklerle ilgili nahoş cümleleri gereksiz bulduk. Arkadaşlar, istatistiklere bakarsanız muhtemelen en çok ziyaretçi Türkiye'den geliyordur. Kaldırın şu nefret söylemlerini. Bir diğer önemli lokasyon St. Sofya Kilisesi. Şehrin merkezinde bulunan Banyabaşı Camii. Bu camide ezan sesi yükselmesine izin veriliyor olması hoşgörü adına harika bir olay. Bakın böyle olalım işte. Tarihi Aslanlı Köprü. Aslanlar her yerde. Uzun bir yürüyüşten sonra Vitoša Caddesi'ne tekrar döndük ve harika bir müzikle karşılaştık. YouTube telif atmazsa uzun uzun dinleteceğiz.
Bu caddede akşam yemeğimizi dilim pizza ve biralarla yaptık. Bira fiyatları inanılmaz değil mi? Gerçek anlamda sudan ucuzdu. Geceyi Sofya'da bulunan arkadaşlarımızın evinde geçirdik ve bizi mükemmel ağırladılar. Yolumuz uzun olmasa onlarla birkaç gün daha vakit geçirmek isterdik. Sofya'dan çıkmadan hemen önce bu harika ayçiçek tarlasına denk geldik ve az sonra göreceğiniz onlarca fotoğraf çektik. Sonra tek şeritli yolları geçerek Bulgaristan, Kuzey Makedonya sınırına ulaştık. Sonraki durağımız Üsküp'e doğru yola devam ettik. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Bye. Bye. Bye.